you. Welcome. Thank you. Thank you so much. Thank you for having us here. Yeah. Çok teşekkür ederiz burada bizi ağırladığınız için diyerek başladılar arkadaşlar. So as I told you, we have the exams during all weekend and parents and kids are here. They are very excited and worried also because it will make the future, you know. Burada ebeveynler ve gençlerle beraberiz ve bu hafta sonu için çok heyecanlılar üniversite sınavı nedeniyle dedim. Çünkü bir yandan endişe, bir yandan heyecan da var. So would you like to introduce yourself first? Sure, go for it first. Okay. Hi guys, I am Isha Bava. Merhaba arkadaşlar, ben İşe Bava. And I'm Chandana Bava. Ve ben de Chandana Bava. We are Access Consciousness Certified Facilitators. Both of us. Biz Access Consciousness Sertifikalı kolaylaştırıcılarıyız ikimiz de. And we happen to be mother-daughter. Yes. Just by the way. Ve aynı zamanda anne kızız, yani tesadüfen diye ekledi İşe. Yeah. And thank you so much for coming here today and being willing to have a conversation which is a little different to what is considered normal. Ve burada olduğunuz için hepinize çok teşekkürler. Bugün yapacağımız konuşma biraz normal olarak algılanandan farklı olacak. Actually, you're coming here and looking for possibilities in itself. It's not considered normal. Yeah. Aslında sizlerin buraya gelmesi ve olasılıkları merak ediyor olması pek de normalin içinde, normale dahil olan bir şey değil. It's so easy to go into the problem and make that real and then try to solve it, especially where children are concerned. Problemlere gitmek, oraya dalmak ve onların içerisinde kaybolmak çok kolay olan bir şeydir. But looking at possibilities, especially where studies are concerned, wow. Ancak The pat on your shoulders, girls, ladies, men, children, everybody. Ancak olasılıklara bakmak, bunu seçmek gerçekten wow dedirtecek bir şey. Sizin nasıl bu kadar farklısınız siz gençler, çocuklar, erkekler ve kadınlar? Wow. Yeah, and you know, it's really interesting because I was actually having this conversation with someone the other day. Ve bu çok ilginç aslında, biliyor musunuz? Geçen gün biriyle bir şey konuşuyordum. That when I got into Access, I actually did not know what possibilities were. Aslında Access'e dahil olduğumda ben olasılıkların ne demek olduğunu çok bilmiyordum. And it was only after a few years that I actually got it. Ve birkaç yılımı aldı benim onu gerçekten anlamak, bunun ne demek olduğunu. And it's really funny, but the energy of possibilities that's right now. Ve bu çok ilginç ama şu andaki olasılıklar enerjisi, şu anda var olan, is completely different to anything that at least I have perceived in the last few years. Benim son birkaç ayda algıladığımdan oldukça farklı bir noktada şu an. So it's actually nothing that the past has ever been. Even the energy of possibilities are not the same as what was. It's a completely new world of possibilities that's here now. Ve bu geçmişte olandan tümüyle farklı bir şey. Hatta o olasılıklar enerjisinin kendisi bile, şu anda onunla mümkün olan şeyler bile tümüyle bambaşka şeyler. Yeah, especially with children, there's a certain way of being with them that actually has them choosing how their life should be. Ve özellikle çocuklar için, onların dünyasında bu nasıl olması gerektiğiyle ilgili çok daha farklı şeyler olup bitmekte. And then comes what they know is possible, and then comes our points of views of how their life should be based on a past that doesn't exist anymore. Onlarda şöyle bir şey oluyor. Onlar kendi dünyalarında neyin mümkün olduğunu biliyorlar ve bunun üzerine bizim kendi bakış açılarımız geliyor ebeveynler olarak, kendi geçmişimizden, artık var olmayan geçmişten yola çıkacak şekilde. And there is a question now asking potential. To have all my potential. Potential. Is this a student who's asking? Or yes. Yeah. Okay. Cool. Sorry.
That's a great question, actually. Bu çok güzel bir soru aslında. And what you can start with is, what do I know? Şu soruyla başlayabilirsin diyor Çandan'a. Bu arada soru sınavda tam potansiyelin açığa çıkması için ne yapmalıyım sorusu. Bununla ilgili ben neyi biliyorum diye sorabilirsin. Bilmeyi, alıp kabul etmeyi ve algılamayı reddettiğim bir toplam kolaylıkla. And also, very often what happens when children sit down to study, they've already decided it's going to be difficult. Ve şöyle de bir şey oluyor. Çocuklar çalışmaya başladıklarında ya da eğitim hayatlarında hep bunun zor olacağına dair bir düşünceye sahip oluyorlar. So at that moment, you really want them to ask, who does this belong to? Who does this fear, this stress, this unease, this insecurity? Who does this belong to? İşte o zaman onlara ya da onlar kendilerine şu soruyu sorabilirler. Bu kime ait? Bu korku, bu stres, bu güvensizlik hali kime ait? And of course, return it to sender with consciousness attached. Yeah. Ve tabii ki, ve tabii ki bildiğiniz gibi bunu bilinç ekleyip sahibine geri gönderebilirler sonrasında. Aylin abla, Efendim? yani ben Efe, ben sadece boş dersleri seviyorum. Bunu nasıl değiştirebilirim? Harika soru. Here is another student asking the question that I only like the lessons when we have nothing to do. So how can I change it? When he goes to the school, when there is a lesson class, when there's a class and there is nothing, he likes these classes only. So he wants to change it. How to change it? How much fun can I have with studies? Derslerle ne kadar... I'll give you another one. Okay? Sorry, just a minute. Derslerle beraber ne kadar eğlenebilirim diye sorabilirsin sevgili Efe. Tamam, teşekkürler. Bir sen daha geliyor sana. You may actually be having way more capacities than you have acknowledged yet. Ve henüz farkına varmadığın kapasitelerini alıp kabul etmek talebinde bulunabilirsin. So you may want to tap into what your capacities are with when you're having fun and ask that to show up in the moments that you don't seem to have fun. Ve şöyle bir şey yapabilirsin. Eğlendiğin zamanlarda o fark ettiğin ve ortaya çıkan kapasitelerine bir bakabilirsin ve onların pek de eğlenceli olmayan o derslerde de ortaya çıkması için soru sorabilir, talepte bulunabilirsin. Teşekkür ederim. Thank you. Okay. You're welcome. You're welcome. Don't have too much fun with studies. Studies are bad. Eğitim görürken o kadar da fazla eğlenme, eğitimler kötüdür diye şu an şaka yaptılar sana. So, another question. Çocuklara sorsak. Thank you. I just want to say thank you to that young boy, man out there. Thank you for bringing your question, Yeah, sweetheart. it was a great question. Thank you. Bu arada Efe sana çok teşekkür ediyorlar sorunu sormak için, ortaya çıktığın ve sorunu sorduğun için. Ben de çok teşekkür ediyorum. He also thanks you. Her şey değişecek. Everything's gonna change, he said. Yes. You and I. Evet diyorlar onlar da. So we have another two questions in fact. One is Tell him I love him from the bottom of my heart. bu arada İşa diyor ki Efe senin için sana ta kalbimin derinliklerinden sevgilerimi gönderiyorum. Oh, that's so cute. So I move on to the next question. Yes. Okay. If children doesn't want to be in this exam, should we accept this, or is there anything that we can ask them? Can I go with that? Yeah, please. Okay. So it's like, you all are extremely beyond this reality. None of you fit in the box of this reality. Şöyle bir soru var. Çocuklar sınava girmek istemiyorlarsa ne yapmalıyız? Bunu kabul mü etmeliyiz gibi. İşe cevap verdi ve diyor ki siz hepiniz çocuklar olarak bu realitenin kutusunun dışındasınız. Oraya uymuyorsunuz. And exams are a part of this reality.
Ve sınavlar bu realitenin bir parçası. But here's the trick part of it. Beyond this reality actually includes this reality as well. Ama şöyle de bir nokta var ki bununla ilgili. Bu realitenin ötesi bu realiteyi de içermekte aslında. And you, as the powerful humanoid that you are, Ve siz o olduğunuz o güçlü humanoid halinizle chose to come and be here. burada olmayı ve buraya gelmeyi ve burada olmayı seçtiniz. And you actually came here to destroy this reality and not defend it. Ve buraya gelmenizin sebebi onu korumak değil, onu yıkmak aslında. So when exams is something that other people find difficult, Dolayısıyla sınavlar başkalarına zormuş gibi geldiğinde you as a humanoid can actually make it work for you. aslında sizler humanoidler olarak bunun kendi çıkarınıza, kendi işinize gelmesini sağlayabilirsiniz. It's not about fighting this reality. It's always about making it work for you. Bu mevcut realiteyle savaşmak gibi bir şey değil. Onu sizin işinize gelecek şekilde kullanmak aslında. And what I want to say again is, if you didn't know how to do this, you would not have chosen to be here. Yeah. Wow. Ve şunu tekrar söylemek isterim ki eğer siz bunu nasıl yapacağınızı bilmiyor olsaydınız buraya gelmeyi zaten seçmezdiniz. So just because other people or the world functions in a certain way with regards to schooling and exams, that doesn't have to be your reality. Ve diğer insanlar ya da dünyanın geri kalanı okul sistemine ya da sınavlara bu şekilde yaklaşıyor diye bunun sizin de bir sizin realitenizde olması gerekmiyor. Yeah. Cool. So I move on to the... Did that help? Could you ask them that, please? Alice, bu yardımcı oldu mu sorduğun soruya? In fact, it's wow. Yes, she said it's a super answer. Awesome. Thank you very much. Very, very nice. Very good. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. So another question is, if something goes wrong during the exams, and if the child gets stuck, on this thing, what can he or she do? Ask what else is possible. Right. How does it be better than this? Gökben bir soru sormuş. Demiş ki sınav sırasında işler ters gider ve kilitlenip devam edemezsem o sırada ne yapabilirim? Bu Eda'nın sorusu sanırım. Başka neler mümkün diye sorabilirsin. Bundan daha iyi nasıl olur diye sorabilirsin. And also you could ask to, you know what happens in moments like that when you feel like you're forgetting, you go into anxiety, panic and you contract. Ve öyle zamanlar olursa eğer işte hatırlayamadığın, cevap veremediğin ve o seni kısıtlayıp orada kilitleyen zamanlar. You want to ask to expand out into the universe and be big and huge. O zaman o genişlemeyi talep edersin. O bütün o evrene genişleyip o koskocaman olduğun haline. That's where your true, that's where you are, not in the contraction. Yeah. Bu aslında senin olduğun yer aslında o genişleme, o kısıtlamada değilsin sen. So when you contract, you want to also ask how many people in the room around you are being that. Ve şunu da sorabilirsin bu duyguyu hissettiğinde. Bu şu anda senin etrafında olan kaç kişiye ait aslında sana değil de. Don't buy into it. Ve bunu satın almayabilirsin. And also, if I can say from here, when you teach the child to expand by just asking the being to expand, also ask the being to tap into the student who's the best in class, into their knowing, and ask what does he know and what would he write here. To expand to the best students? Get the being to expand. Yes. And then tap into the child, the student, who is the best in class. Wow. And tap and ask, what does he know? And what would he be writing here? Wow, it's great. It's motivating energetically. Energetic sheet. Ve şöyle bir şeyden bahsetti Çantana.
Böyle bir durumda genişleyerek o sınıfın içerisinde olan ve o soruya en iyi cevabı veren kişinin alanına girip enerjetik olarak o olsa burada buna nasıl cevap veriyor ve ne yazıyor olurdu diye sorabilirsiniz. O bilgiyi alabilirsiniz. Wow. Wow. So it is tapping into the information, right? Yes, absolutely. Yeah. Totally. Yes. Bu You işte can teach children to also tap into the teachers. What would they like me to write here? wow. Before you start the paper, sit down and tap into the teacher, into the examiner, and say, what would the examiner like me to write? Okay, universe, show me. And then go with that. Ve şöyle bir şey de yapabilirsiniz hatta. O sınava girdiğinizde başlamadan önce o genişlemeyi yapıp oradaki öğretmenin alanına enerjetik olarak gidebilirsiniz ve o öğretmen burada nasıl bir cevap verirdi, onun bilgisi burada nasıl bir cevap verirdi deyip o alandan soruları okumaya ve cevaplamaya başlayabilirsiniz. Wow, it's huge. Really. Yeah. Wow. Yeah, that's a great one.